Katkı maddesiz, organik, sağlıklı ketçap tarifim bitti arkadaşlar. Bu sağlıklı tarifimi lütfen çocuklarınıza deneyiniz. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Üstün lezzetli. Hepinize afiyet olsun. Lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Testini yapıyorum. Bakın bu şekilde püre halinde olacak. Şimdi tabağa bıraktık arkadaşlar. Bakın hiç dağılma var mı? Yok. Sonra şöyle açıyoruz ortasını, bakın. Şöyle göstereyim size. Birleşme var mı? Kesinlikle birleşmiyor. Demek ki ketçabımızın kıvamı tam olmuş. Merhaba arkadaşlar. Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere katkı maddesi, kimyasal olmadan sağlıklı ketçap yapıyorum. Bunun için Eylül ayını bekledim arkadaşlar. Çünkü Eylül ayındaki domatesler, tarla domatesleri ile gerçek ketçap çok güzel oluyor. Bakar mısınız şu güzelliklerine? Ben pazardan aldıktan sonra 3 günde dışarıda bekleterek iyice kızarmalarını sağladım. 2 kilo domatesim var. Şöyle arkadaşlar, kerevizin iç kısmındaki taze dallarının şu kadarını kullanacağım, bakın. Yeşil yaprakları rengi bozuyor. Sadece dallarını kullanacağım bu şekilde. Bu ketçapı olağanüstü bir lezzet veriyor. Ketçapın olmazsa olmazı kereviz sapıdır. Kendi yapmış olduğum elma sirkem var arkadaşlar. Bakar mısınız? Dibinde tortusu birikti. Bu sirkem tam 2 yıllık. Bunun tarifi var. Ben çokça yapıyorum ve sirke biliyorsunuz ki durdukça değeri artıyor. Şu şekilde. 100 mililitre. Zeytinyağım var. 2 adet kırmızı soğanım var. 1 tatlı kaşığı acı toz biberi kullanıyorum. Dilerseniz siz tatlı kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tuzum, 3 diş sarımsağım, yarım çay kaşığı karabiberim, 2 adet mor soğanımı jülyen şeklinde doğruyorum. Doğrama şeklimiz hiç önemli değil. Çünkü blender olacak. Mor soğanı olursa arkadaşlar daha iyi olur. Çünkü zeytinyağında karamelize yapacağım. Mor soğan verdiği lezzet beyaz soğan o kadar vermiyor. Ama olmaz mı? Olur. Beyaz soğan da olur. Bu şekilde gelişi güzel soğanlarımızı doğruyoruz. Zeytinyağımızı tenceremize bırakıyoruz. 2 dakika ılımasını bekliyoruz. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızın şekeri çıkana kadar, çünkü ketçap yapımında çok önemli arkadaşlar, karamelize yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle domatesimizi alıyoruz, ikiye kesiyoruz. Kestikten sonra bakın şu çekirdeklerini şöyle bir sıkıyoruz arkadaşlar. Şu fazla suyunu bir atıyoruz. Gördünüz mü? Bakın. Hem çekirdekleri gidiyor hem o sarı suyu gidiyor. Bu çok önemli. Ketçapta bunu istemiyoruz. Yani bu suyu atıyor muyuz? Hayır. Bunu çorbalarımızı, yemeklerimize ilave ediyoruz. Bu kısmı çok önemli. Bakın içini boşalttım. Bu şekilde. Daha sonra domateslerimi küçük küçük doğruyorum. Bu şekilde çöpünü çıkarıyorum domatesimi. 2 kilo domatesimin hepsini doğruyorum. Soğanlarımızın karamelize olması için ocağımızın altını kısıyoruz. Kısık ateşte soğanımızın şekerinin çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. 3 diş sarımsağı arkadaşlar ince ince şu şekilde kesiyorum. Kestikten sonra soğanımızın üzerine ilave ediyoruz. Şekerini bıraktı, yumuşadı, karamelize oldu. Şimdi sarımsağımı ilave ediyorum ve sarımsağımla birlikte bir 5 dakika daha pişmeye devam edecek. Şimdi sarımsağın içindeki aroması da soğanlarımıza geçmesini istiyorum. O yüzden 5 dakika daha pişiriyorum. Evet,
Soğan ve sarımsağımız bu aşamada arkadaşlar bakın hazır. Şimdi doğramış olduğum domateslerini içine ilave etmeye başlıyorum. Şimdi yarısı, diğer yarısını da biraz yumuşadıktan sonra ilave edeceğim. Tencereme sığmaz. Bu şekilde karıştırıyorum. Soğanla birlikte domateslerim de karamelize olsun. Soğanın şekeri domateslerin içine geçmesini bekleyelim. Bakın arkadaşlar, domateslerimiz de soğanla çok güzel karamelize oldular. Şimdi kalan domateslerimi de ilave ediyorum. Arkadaşlar, ben sizlere sağlıklı, katkı maddesi olmayan lezzetli ketçap hazırlıyorum. Kısık ateşte pişmeye başlıyor. Arkadaşlar, şöyle dallarını alıyorum. Bakın uçları bu güzellikle. Şimdi salata yapacağım. Salataya doğrayacağım. Kesinlikle atılmıyor. Çünkü raf ömrünü uzattığı gibi kerevizsiz ketçap olmaz. Bu olağanüstü bir lezzet veriyor. Şimdi domatesimiz pişerken içerisine ben bu dalları da koyuyorum. Hepsi birlikte pişecekler. Lezzetler birbirine karışacak. Şimdi tencereye bırakıyorum. Kerevizin dallarını da arkadaşlar içine ilave ettim. Tekrar bir karıştırıyorum. Kısık ateşte domateslerimizin erimesini bekliyoruz. 1 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum arkadaşlar. Katkı maddesi yok. Tekrar karıştırıyoruz. Tuzla birlikte, çünkü arkadaşlar daha kolay eriyor domatesler. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, ketçap için pişirmiş olduğumuz domatesimiz, soğanımız tam 50 dakika pişti. Bakın artık domateslerim eridi. Şimdi ocağın altını kapıyorum. Arkadaşlar, bu aşamada blender yapıyorum ve inceltiyorum. Arkadaşlar, tencerede rahat çekemedi. Cam kaba alıyorum. Şimdi cam kasede çekmeye devam ediyorum. Şimdi çekmiş olduğumuz domates sosumuzu ters süzgeçten güzelce süzmeye başlıyoruz arkadaşlar, yavaş yavaş. Arkadaşlar, şöyle tahta kaşıkla şu şekilde süzüyoruz. Posasını alacağız. Ketçapta kesinlikle pürüz olmaması gerekiyor. Bakın. Bu şekilde tüm tencereyi ters süzgeçten geçireceğim. Arkadaşlar bakın, bu şekilde ters süzgeçten geçirdim. Bir servis kaşığı posası çıktı. Bunu yemeklerde kullanabilirsiniz. Kalan sosumuzun kıvamı şu anda bu. Şimdi ben bu sosumu tekrar tencereye alıyorum. Baharatlarıyla buluşturacağım. Sosumu tekrar tencereme aldım. Pişmeye devam edecek. Çünkü bu kıvam değil. Baharatlarla birlikte. Ben acı sevdiğim için bir tatlı kaşığı acı toz biber koyuyorum. Bunu siz tatlı olarak koyabilirsiniz veya koymayabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber. Şöyle 12 adet kesme şekeri, tam ölçü olması için size arkadaşlar sayılı veriyorum bakın. Tam 5 şekilde 12 adet kesme şekerim var. 1 çay bardağı 100 mililitre sirkem var, elma sirkesi. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar, şimdi en az yarım saat kahve ocağının yarısında kısık ateşte yoğunlaşıncaya kadar pişecek. Katkı maddesi sağlıklı, güvenilir ketçapın pişirme aşaması bitti arkadaşlar. Bakar mısınız, pilav gibi böyle göz göz olacak ki püre haline geldiğini anlayabilirsiniz. Şimdi ocağın altını kapattım çünkü her yeri sıçradı. Bakar mısınız? Çünkü püre haline geldi, yoğunlaştı. Tekrar ocağın altını açıp kavanozlarımı şimdi doldurma işlemini yapacağım. Kavanozlarımı yıkadıktan sonra fırında 100 derecede
hijyen yaptım tekrar. Kavanozların eski yeni fark etmez, temiz olması gerekiyor. Fakat kapaklarınızın sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer kapaklarınız sıfır olmazsa konserve yapmış olduğumuz ketçabımız bozulur ve zehirlenirsiniz. O yüzden kapak sıfır olduktan sonra kapağı yıkıyoruz, fırınlamıyoruz. Çünkü içerisindeki lastik erir, kanserojen olur ve hava aldığı için konservemiz bozulur. Arkadaşlar bakar mısınız? Şu anda 100 derecede pıt pıt yapmaya başladı. Ocağın altını iyice kıstım ve şöyle bakın, püre oldu, görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle başlıyoruz kavanozumuzu doldurmaya. Bakın ne kadar yoğun. Bir santim hava boşluğu bırakıyoruz. İçerisini siliyoruz. Bakın arkadaşlar hiç bulaşmadı. Şu yoğunluğu görüyor musunuz? Püre şeklinde bakın. Şimdi bunun raf ömrü konserve yaptığımız için 1 yıl. Şimdi kapağı önce boşlukta çeviriyoruz sağa. Daha sonra sola. Bu şekilde arkadaşlar sıkıyoruz, hazır. Kapağı kesinlikle kavanozumuzu şu şekilde ters çevirmiyoruz. Eskiden çeviriyorduk. Şimdi çevirmiyoruz çünkü plastiği salçaya değdiği zaman kanserojen yapı oluşuyormuş. Bu şekilde kavanozlarımızı doldurmaya başlıyorum. Ketçap yapımım bitti. 300 mililitrelik 4 kavanozum oldu arkadaşlar. Bir kase sizde arttı. Onu hemen tüketeceğiz. Bir hafta buzdolabında dayanabilir. Ama kavanozdakiler konserve yaptığım için 1 yıl raf ömrü var. Yeni kapaklarla birlikte. Bakın ketçap sos gibi yapıyorlar. Domates sosu gibi olmaz. Ketçap bu şekilde püre halinde olur. Bu püf noktasına lütfen arkadaşlar dikkat edin. Arkadaşlar size hazırlamış olduğum ketçabımın testini yapıyorum. Bakın bu şekilde püre halinde olacak. Şimdi tabağa bıraktık arkadaşlar. Bakın hiç dağılma var mı? Yok. Sonra şöyle açıyoruz ortasını, bakın. Şöyle göstereyim size. Birleşme var mı? Kesinlikle birleşmiyor. Demek ki ketçabımızın kıvamı tam olmuş. Bu şekilde hazır. Bir de sizin için tadıyorum arkadaşlar. Şöyle ekmeğim var. Susamlı. Üzerine sürüyorum. Sizin için yiyorum. Arkadaşlar gerçekten bu ketçap tam hamburger ve et yemeklerinin yanında muhteşem. Deneyin. Çocuklarınıza güvenle yedirebileceğiniz bir ketçabınız var artık. Hepinize afiyet olsun. Katkı maddesiz, organik, sağlıklı ketçap tarifim bitti arkadaşlar. Bu sağlıklı tarifimi lütfen çocuklarınıza deneyiniz. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Üstün lezzetli. Yapmış olduğum ölçüyle 4 kavanoz 300 mililitrelik. Bir de kase çıktı arkadaşlar. Yani toplamda 5 kavanoz çıktı. Sizlere ketçap yazısını yazdım. Servini mutfağına niçin yazdım? Çünkü ketçabımın yoğunluğunu görmenizi istedim arkadaşlar. Ketçabım tam tarif oldu. Çok güzel oldu. Bu sağlıklı güzel tarifi sizlere öneriyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Servini Mutfağı'nı izlemeye devam edin.